Sıra dışı bir mağara nasıl tarihin en korkunç ölümlerinden birine ev sahipliği yaptı? Çok da uzak değil, 2009 tarihinde iki kardeş eğlenceli bir mağara keşfine çıkmaya karar vermişti. Fakat en sonunda olanlar bu geziyi belki de dünyanın en korkunç mağara kazalarından birine çevirmişti. Olanları yalnızca duymak bile insanın içinin daralmasına yetecek kadar kötü bir şey meydana getirmişti. Henüz 26 yaşında olan John ve kardeşi Josh, çocukken babalarıyla yaptıkları aktiviteleri yeniden canlandırmak için Nadi Padi adlı ünlü mağarayı seçmişlerdi. Fakat bu hayatlarında verdikleri en kötü karar olacaktı. Başta keyifli giden mağaracılık deneyimi sonunda 137 arama kurtarma çalışanının dahil olacağı 30 saatlik korkunç bir deneyime dönüşmüştü. Trajediden yaklaşık 15 yıl sonra ise Jones'un cesedi mağaranın içinde gömülü kaldı ve ölümü mağaracılık yapmanın tehlikeleri hakkında uyarıcı bir hikayeye dönüştü. İkinci vakamız ise bu hikayeden çok da farklı değil. Doğa sporlarıyla ilgilenen Aaron Ralston'ın kanyon tırmanışı sırasında 360 kilogramlık bir kayaya sıkışarak 127 saat boyunca verdiği yaşam mücadelesinde sizler için mercek altına aldık. Ama ilk önce ilk vakamızın kahramanını yani John Edward Jones'u tanıyalım. John Edward Jones küçüklüğünden beri mağara gezilerine katılan genç bir adamdı. Bu konuda büyük bir tutkusu vardı. Henüz 26 yaşında olan John yeni evliydi ve 1 yaşında bir kızı vardı. Ayrıca hala bir tıp fakültesi öğrencisiydi. Mutlu bir evliliği olan ve eşinden ikinci çocuğunu bekleyen John, her şey planlandığı gibi gitseydi, Şükran Günü için ailesini ziyaret etmek amacıyla Utah'ta olacaktı. Hatta karısıyla ailesini çok sevindirecek bir duyuruları bile vardı. Şükran Günü masasında karısıyla birlikte ikinci bir çocuk beklediklerini ailesi ve sevdikleriyle birlikte paylaşacaktı. Ama maalesef doğacak olan çocuğu babasız büyüyecekti. John, babası ve kardeşiyle birlikte mağaracılık yaparak büyümüştü ve mağaracılık yeteneklerine ve bölge hakkındaki bilgisine çok güveniyordu. Hatta bu gezi için arkadaşları ve kardeşi Josh'ı yüreklendiren de oydu. 24 Kasım 2009'da John Jones, kardeşi Josh ve diğer 9 arkadaşı Şükran Günü tatilinde birlikte keşif yapmak için Nadi Padi mağarasında bir araya geldi. 24 Kasım 2009 günü John yeni bir maceranın peşindeydi. Utah Gölü'nün yaklaşık 80 mil uzaklığındaki Nadi Padi mağarasını keşfetmek üzere yola çıkmıştı. John yeni bir mağara keşfetme heyecanını yaşıyordu. En sonki seferi üzerinden yıllar geçmişti. Artık kendisi 1.80 boyunda genç bir adamdı. Zaten ne olduysa bu keşfetme heyecanı yüzünden oldu. Amerika'nın Utah bölgesinde yer alan Nadi Padi ilk kez 1960 yılında keşfedildi. Dar ve kaygan geçitleri, kıvrımları ve dönüşleri sayesinde kısa sürede ün salarak mağaracılar için sevilen bir yer oldu. Bölümleri Doğum Kanalı, İzci Yiyen, Büyük Kaydırak ve Labirent gibi isimlerle adlandırılan mağara, 2009 yılında yaşanan talihsiz ve tüyler ürpertici olaydan sonra kalıcı olarak ziyarete kapatıldı. John'un çok sayıda mağaracılık deneyimi vardı fakat hepsi çocukluk dönemindeydi. Babaları John ve kardeşini sık sık mağaracılık gezilerine götürürdü. 2009 senesinde anılarını tekrar canlandırmak için keşfe çıkan kardeşlerden John kardiyoloji okuyordu. Akşam vakti iki kardeş ve 9 arkadaş Nadi Padi mağarasına gittiler. İlk 1 saat her şey yolundaydı. Grup mağaranın en büyük kısmı olan Büyük Kaydırak bölümünü keşfetmişti. O bölümden Doğum Kanalı adı verilen başka büyük bir bölüme geçmek isteyen grup dar bir yerden geçmek zorundaydı. John önden gitmeye karar verdi ve bir süre ileri doğru sürünerek ilerledi. Fakat geniş bir alanla karşılaşmadı. Daha fazla ilerleme diye uyarılarda bulunan arkadaşlarını dinlemeyip ileriye doğru bir atak yaptı. İlerlemeye devam ederken bedeninin bir kısmı aşağı doğru sarktı. Artık her şey için çok geçti. John dümdüz aşağı inen, kendi başına geri dönemeyeceği bir yerde sıkışıp kalmıştı. Adamın sıkıştığı yer hemen hemen bir çamaşır makinesi ağzı genişliğindeydi. Ancak kusursuz bir daire şeklinde değildi. John
bu açıklığın en dar kısmında sıkışıp kalmıştı. Yerin 30 metre altında mahsur kalan John'un kardeşi onun arkasındaydı ve John'u geri çekmeye çalışıyordu ancak nafileydi. Biraz dışarı doğru çektiğinde bıraktığı an eski yerine geri kayıyordu. Bu işin üstesinden tek başına gelemeyeceğini anlayan kardeş hemen yardım çağırdı. Yardım ekibinden ilk kişi ulaştığında sıkışmanın üstünden 3 saatten fazla zaman geçmişti. İlerleyen saatlerde onlarca kurtarma ekibi daha geldi. Her şeyi ölçüp biçtiler, aralarında tartıştılar, her ihtimali düşündüler. John'un baş aşağı bir şekilde boşluğa sarkması her şeyi zorlaştırıyordu. Sonunda bir ucunu John'un bacaklarına bağlayacakları bir kurtarma halatı kullanmaya karar verdiler. Halatı 8 kişi birden çekiyordu. Sıkışan adam çok acı çektiği için sık sık ara vermeleri gerekiyordu. Yine de işler iyiye gidiyor gibiydi. Halatı her çektiklerinde John biraz daha yukarı çıkıyordu. Hatta bir ara John'a en yakın kişiyle göz teması kurabileceği kadar yukarı çıkmıştı. Ekip ve John'un arasında o anlarda şöyle bir diyalog geçmişti. Ekip çalışanı, "Nasılsın?" John, "Berbat, baş aşağıyım. Baş aşağı olduğuma inanamıyorum. Bacaklarım beni öldürüyor." Kurtarma ekibi John'un şikayet etmesine rağmen yüzünde umut dolu bir gülümseme olduğunu gördü. Kurtarma ekibi John'u 4. kez yukarı çektiğinde bir şey oldu. Ekip ve John son bir kez daha dinlendikten sonra halatı tekrar çektiler. Adam neredeyse çıkıyordu fakat ip bir anda gevşedi ve tüm ekip geri düştü. Ayağa kalkan kurtarma ekibi ipin bağlı olduğu taş kemerin paramparça olduğunu ve anahtar sürgüsünün koptuğunu gördü. John ise yarıktan o kadar çok aşağı kaymıştı ki ilk girdiğindeki halinden daha beterdi. Elbette pes etmediler ve kurtarma çalışmasına devam ettiler. Fakat ne yazık ki durumları iyi görünmüyordu. John'a tekrar ulaştıklarında nefesinin sıklığı azalmıştı. Ona sesleniyorlardı ancak adam artık cevap vermiyordu. Bir süre sonra bir tıp uzmanı devreye girdi ve ona ulaştı. Saatler gece yarısına vardığında John'un öldüğü resmi olarak bildirildi. 30 saate yakın çalışan 137 ekip üyesi elleri boş bir şekilde geri dönmek zorunda kaldı. John henüz 26 yaşındayken trajik ve sansasyonel bir olay sonucunda hayatını kaybetmişti. Ertesi gün yetkililer cesedi mağaradan çıkarmanın çok zor ve tehlikeli olduğuna karar vererek John'u orada sonsuz yolculuğuna uğurladılar. Bir hafta sonra Nadi Padi mağarasının girişine beton atılarak kalıcı olarak halka kapatıldı. John'un cesedi ise hala Nadi Padi mağarasında. Talihsiz kazaya kurban giden adamın ailesi mağaranın girişine bir plaket yapıştırdı. Böylece olay tarihin en korkunç mağara kazalarından biri olarak tarihe gömüldü. Dul eşi bu deneyimin öbür dünyaya olan inancını güçlendirdiğini söylüyor. Şüphelerden ve mücadelelerden payıma düşeni almıştım. Ama John'un ölümünden sonra yaşadıklarım ile ölümün son olmadığını anladım. John'un hala dışarıda bir yerde olduğunu biliyordum. Düşündüm ki tamam, yapacak işlerim var ve ne yapacağımı bulmam gerekiyor. Ayrıca John'un oğlu doğdu ve John Edward Jones 2 adını aldı. John Jones'un anısına Cave Heaven web sitesi mağara keşfi için güvenli uygulamaların bir listesiyle birlikte kurtarma girişiminin ayrıntılı bir hesabını yayınladı. Peki siz böylesine cesaret gerektiren bir işe kalkışır mıydınız? Yorumlarda buluşalım. Şimdi de sonu ölümle bitmeyen ama inanılmaz zorlu, yıllarca medya tarafından konuşulan ve filmini izlerken bile bayılanlar olan, akıllara durgunluk veren bir yaşam hikayesine bakacağız. Doğa sporları ile ilgilenen Aaron Ralston'ın kanyon tırmanışı sırasında 360 kilogramlık bir kayaya sıkışarak 127 saatte verdiği yaşam mücadelesi tüyler ürpertiyor. Hayatını dağcılık üzerine adamak için her şeyden vazgeçen bu adamın 26 Nisan 2003'te kimseye haber vermeden plansız şekilde çıktığı günübirlik yolculuk ona çok pahalıya patladı. 1975'te doğan Aaron'ın Rocky Dağları'nın yakınında bulunan Denver'da yaşaması dağcılık sporlarına olan ilgisinde etkili oldu. Okul hayatı boyunca üstün derecelere imza atarken yurt dışında yaptığı master'ın ardından okul hayatını makine mühendisi olarak bitirdi. Doğa sporlarına olan ilgisi küçük yaşlarda başladı. Bu tutkusunu yaşam tarzına çeviren dağcının çılgınca bir hedefi vardı. 14.000 fiti aşan 53 dağa solo kış tırmanışı yapan ilk kişi olmak. Güzel olan şey ise başından geçecek korkunç bir kazaya rağmen bu hedefine ulaşacak olmasıydı. Dağcılıkla iç içe olması başından birçok ölümcül kaza geçirmesine sebep oldu. 2003 yılında Rezolopian Dağı'na arkadaşlarıyla birlikte tırmanan Aaron çığ altında kaldı. Neyse ki bu kazadan hiçbir yara almadan kurtuldu.
Fakat tarihler 2003 yılının 26 Nisan gününü gösterdiğinde yaşayacağı kazadan bu kadar şanslı kurtulamayacaktı. Aaron Lee Inter'deki işini bırakarak kimseye haber vermeden Utah'ın Blue John Kanyonu'na doğru yola çıktı. Çevresindeki kimse onun nerede olduğunu ve ne yaptığını bilmiyordu. Tek başına kimseye haber vermeden hareket etmesi onun kaderini değiştirdi. Aaron, Utah'ta bulunan Blue John Kanyonu'ndan geçiş yapmaktaydı. Yüksek kanyonların uçurum bölgeleri yürüyüş alanı için oldukça riskliydi. Kanyondan aşağı inerken bastığı bir kaya yerinden oynadı. Neler olduğunu anlayamayan dağcının 360 kilogramlık dev kaya ile birlikte aşağı düşmesi bir oldu. Aaron'ın sağ kolu kanyon duvarı ile düşen kayanın arasında kaldı. Neredeyse hareket edemez hale gelen dağcının yanında sadece 1 litre su, dürüme benzer bir sandviç ve biraz çikolata vardı. Kararmaya yüz tutmuş hava bir yana, durduğu alan tehlikeli olduğu için kimsenin uğrak alanı da değildi. Aaron tek başına iki kayanın arasında sıkışıp kaldı. Ölüm ile yaşam arasında vereceği 127 saatlik mücadele başlamıştı. Durumun şokunu atlatmaya çalışan Aaron, kayayı oynatmaya çalışsa da bu mümkün olmadı. Yanında bulunan emniyet kemeriyle kendini askıya alarak pozisyonunu sabitledi. Bir süre insanlara sesini duyurmaya çalıştı. Fakat gecenin çöl soğuğu da can sıkmaya başlamıştı. Burada uzun zaman geçireceğini bilen Aaron, yanındaki kameraya kendini kaydetmeye başladı. Burada öleceğini ve bu video kayıtlarının bulunacağını düşünüyordu. Aaron, yanında bulundurduğu çok az erzakla aç, uykusuz ve kıpırdamadan tam 3 gün geçirdi. Ne gelen vardı ne de giden. 3. günün sonunda sadece 150 mililitre suyu kalmıştı. Halüsinasyonlar görmeye başlayan dağcı son çareyi kolunu kesmekte buldu. Başta derisini açmayı başarsa da çakı ile kol kemiğini kesmesi mümkün değildi. 5. günde artık çareler tükenmiş ve çok kan kaybetmişti. Ne yemeği ne de çabalamaya mecali vardı. Suyu biten Aaron hayatta kalmak için idrarını içmek zorunda kaldı. Artık öleceğine emin olan dağcı çektiği veda videosunun ardından ölüm tarihi olarak 1 Mayıs 2003'ü sıkıştığı kayaya kazıdı ve uykuya daldı. Ertesi gün uyandığında hala hayatta olduğunu gören Aaron artık hiçbir şeyden korkmuyordu. Tüyleri diken diken eden son bir gayretle önce kol kemiklerini kırdı ve çakısıyla kestiği kolunu kayadan ayırmayı başardı. Kan kaybeden ve ayakta durmaya mecali olmayan dağcıyı birkaç kilometre sonra turist bir aile gördü. Acilen tedavi altına alınan genç adam 127 saatte tam 18 kilogram kaybetmişti. Aaron Ralston'ın kesik kolu daha sonra yakılarak kendisine ulaştı. Aaron bu külleri 6 ay sonra düştüğü uçurumdan aşağı serpti. Bunu neden yaptığını soranlara ise o el artık bana ait değil, kanyona ait. Hayatta kalmamın bedeli olan bu emaneti tez zamanda kendisine teslim etmek istedim cevabını verdi. Ayrıca amacından vazgeçmeyen sporcu kaza sonrası takılan platin koluyla dağcılık faaliyetlerine devam etti. Tüm hayatından vazgeçmesine sebep olan 53 dağa tırmanma hedefi vardı. Ancak kazadan sonra yapacağı her faaliyetin detaylı bir planını arkadaşlarına ve ailesine bırakmayı kesin bir kural olarak benimsedi. 2005'te 1997 yılında başladığı ve kazadan sonra da devam ettirdiği projesi çerçevesinde Colorado'daki 14.000 fitlik 53 zirvenin tamamına kışın ve solo olarak tırmanan ilk kişi oldu. 2008'de Şili'deki Ojos del Salado Dağı'na tırmandı. Ojos del Salado 6893 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek volkanı ve Güney Amerika'nın en yüksek ikinci dağıdır. Şili ve Arjantin sınırında olan Ojos del Salado, Atacama çölündeki konumu sebebiyle ender olarak karlarla kaplıdır. Aaron yine 2008 yılında Arjantin'deki Monte Pisis Dağı'na tırmandı. Monte Pisis, Arjantin'de 6795 metre yükseklikle Güney Amerika'nın 3. en yüksek dağı ve büyük ihtimalle dünyanın en yüksek ikinci volkanıdır. İşte Aaron böyle bir cesarete sahipti. Ayrıca tarihin gördüğü en ölümcül 6 volkan patlamasına dair videoya da kartlar kısmından ulaşıp izleyebilirsiniz. Gelelim asıl kahramanımıza. Aaron'ın hayatı film bile oldu. Medyada büyük yankı bulan bu adamın hikayesi 127 Saat adında bir filmde işlendi.
gerçek bir hayat hikayesinin konu edildiği 2010 yapımı 127 saat filmi, Aron Ralston adındaki bir dağcının doğa ile verdiği 127 saatlik yaşam mücadelesini anlatıyordu. 2003 yılında çıktığı yolculukta Utah yakınlarında bulunan dev bir kaya parçasına sıkışıp kalan Ralston'ı James Franco canlandırırken filmin yapımcılığını Danny Boyle üstlenmişti. Ralston, zekası ve soğukkanlılığı sayesinde 5 gün boyunca hayatta kalmayı başarmıştı. Başına gelen bu kazayı doğanın ona hayatını sorgulama fırsatı vermesi olarak yorumlamış, yaşadığı bu deneyimi filmde de kaynak olarak kullanılan Between a Rock and a Hard Place isimli kitabında anlatmıştı. Aron 2009 Ağustos ayında Jessica Trusty ile evlendi. İlk çocukları Leo Şubat 2010'da dünyaya geldi. Ancak Aron 3 yıl sonra boşandı. Film 5 Kasım 2010'da gösterime girdi ve eleştirmenlerce çok beğenildi. Festivallerde pek çok ödül kazandı. Filmin son kol kesme sahnesinde izleyiciler arasından bayılanlar oldu. Aron filmi gerçeğe o kadar yakın ki belgesel olarak tanımlanabilir şeklinde değerlendirdi. Aron Lee Ralston, kitap, film, telif hakları ile çeşitli TV program ve konuşmalardan bugüne kadar yaklaşık olarak 4 milyon dolar kazandı. Halen ABD'de kişisel gelişim konuşmaları yaparak hayatını sürdürmektedir. Aron Ralston'ın bu talihsiz kazasından çıkarılacak temel dersler ise şunlardır. 1. Detaylı bir faaliyet planını aile veya arkadaşlara bırakmak. 2. Her zaman için ihtiyaçtan biraz daha fazla su taşımak. 3. Özellikle temel malzeme ve ekipmanların mümkün olan en kaliteliler arasından seçmek ve iyilerini taşımak. Ve son olarak da hiçbir zaman umudunu kaybetmeyip karşına ne zorluk çıkarsa çıksın bu zorluklara göğüs gerebilmek. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir, aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta 9 kişinin yaşamını yitirdiği 62 yıllık bir gizem olan Dyatlov Geçidi vakasının 1. bölümü yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.